İkna ile ısrar çok karıştırılıyor. İkna nedir, ne değildir'e bir değinebilir miyiz? Çünkü ısrar edince edeceğini düşünen çok fazla insan var. Çok karıştırılıyor bu. Hani ikisinin arasındaki fark ve ikna ne değildir aslında? Onu bir ayrıştırmasını yapabilir miyiz? Evet. Çok güzel sorularınızdan bir tanesi yine. Çok teşekkür ederim. Harika sorular. Türkiye'nin en büyük sorunlarından ve iknanın önündeki en büyük engellerinden bir tanesi de soru sorma becerisinin olmaması, sorgulama becerisinin olmaması. Maalesef işte öğrencilik hayatında aslında çocuklara bakarsanız inanılmaz sorgularlar. Bu ne, bu neyle bir başlar. Hepimiz Evet. sorguları. Sonraları bu özelliğimizi kaybediyoruz. Soru sorduğumuzda bizi sıranın altında gömen öğretmenlerden geçtik. Yani sorgulama, sorma. Sorgulama becerimiz eksik. O nedenle güçlü soru sormak iknada son derece önemli. Öncelikle bu sorudan hemen güçlü soru sormayı. Cebinizde 25 tane soru varsa, bu sorunların da altını doldurabileceğiniz nitelikte sorular sorabiliyorsanız, sorularla sadece ikna edebilirsiniz. Değişime insanları götürebilirsiniz. İkna belli bir durumdan başka bir duruma geçmesini sağlamak, kişilerde tutum, davranış değişikliği sağlamak. Aslında bu ancak Türkçe sözlüğe baktığınızda kandırma, inandırma olarak geçiyor. İkna teknikleri eğitimi de bir teknik olarak verildiği zaman aslında her zaman kabul görmüş ismi bu olduğu için kullanıyoruz açıkçası. Ben çok taktik, işte 42 ikna taktiği diyoruz. Çok bunlardan yana değilim çünkü ikna sürdürülebilir bir ilişkidir, bir iletişim biçimidir ve sürdürülebilir bir ilişkidir. Dolayısıyla bir strateji ancak karşılığı olabilir. Teknik, taktik, mesela şey gibi düşünün. Tavlada taktik vardır, satrançta strateji vardır. Neden? Çünkü 2-3 hamle sonrasını hesaplamanız gerekir satrançta. Tavlada öyle değil, anlık taktikler vardır, taktiklerle oynar. O nedenle ikna stratejilerini çok daha doğru buluyorum. İknanın algısı evet ısrar olarak karşımıza çok işte ikna edici kişiler, bütün gün telefonlarda bizi ikna etmeye çalışan insanlarla karşı karşıyayız. Sokağa çıkmasak, televizyonu açmasak bile telefonumuz çalıyor, birisi bizi ikna etmeye çalışıyor ama iknaya maruz kalıyoruz. Şimdi buradaki ayrımı dikkat etmek gerekiyor. İkna bir takip işidir. Kesinlikle bırakmamak, devamlılığını sürdürmek gerekiyor. Ancak karşı tarafı da rahatsız etmeden bunu yapmak gerekiyor. Ne zaman iknayı bırakacağımız, ne zaman kendimize dur diyeceğimiz ve devam edeceğimiz burada çok önemli. Tacizle takip arasında bir ayrım var. Takip ettiğinizde kişileri takibi asla bırakmayacağız. Bir teklifi bir kez götürürsünüz, hayır cevabını aldınız. O kişiye artık ben burada durayım dememelisiniz. Tekrar olumlu da ısrar edin diyoruz. Ancak aynı teklifle tekrar gitmeyin. Çok sıkıcı. İnsanları aptal yerine de koymuş oluyorsunuz. Yeni bir teklifle gidin. Mesela eğitimlerimizi sunuyoruz, teklif sunuyoruz. Bu teklifle ilgili olumsuz bir cevap aldık. Şimdi ikna zamana göre değişir, o anki ihtiyaçlara göre değişir. Bir hafta sonra hiç bilmediğiniz bir değişiklik sizin o eğitime olan ihtiyacı artırmıştır. O yüzden bu teklifi sürekli yenilemek gerekiyor. Kendinizi de unutturmamanız gerekiyor. Ne yapmanız gerekiyor? O zaman başka bir bilgiyle, başka bir konuyla tekrar. Evet, bu arada yeni bir eğitimimiz var, onu paylaşmak istiyorum sizinle demek. Sonra bir makale hazırladım. Bu makaleyi sizinle paylaşmak istiyorum demek. Burada takiple taciz arasındaki fark bu. Aynı konuda üst üste kişileri ikna etme sürecine girerseniz taciz etmiş olursunuz, rahatsız olurlar ve bir ikna ile de sonuçlanmaz. Ancak takip olursa mutlaka Türkler 3-4 kez teklifi götürdüklerinde vazgeçiyorlar. Tamam ikna olacaktı artık beni biliyor. Evet diyecekse beni arar falan diyoruz. Aslında kırılma noktası 5 ile 8 arasındadır. Biz o 5'te falan bırakıyoruz. 5'e kadar gelen de çok az sayıda kişi var. Biz o tam kırılma noktasında bırakıyoruz. Burada bırakmamak gerekiyor. Yeni yeni konularla, farklı farklı yollarla tekrar denemek gerekiyor.